İki kadın, anne ve dost tarafından kurulmuş bir sosyal girişim olarak tanımlıyor. Elif Oğuzbal Çatıkkaş ve Yasemin Kırkağaçlıoğlu. Kokopelli şehirdeyim. Doğayla iç içe yaşadıkları yıllara duydukları özlem hem sağlıklı gıda arayışı hem de dünya için bir şeyler yapma isteğiyle bir araya gelen iki dostun girişimi bizlere başka bir gezegen daha yok sözünü hatırlatıyor. 2017 yılında İstanbul'da kurdukları merkezle ekoloji çalışmalarının şehirde de mümkün olduğunu göstermek isteyen Elif ve Yasemin oluşturdukları uygulama alanında organik atıklarından kompost yaparak toprağı beslemek, kendi gıdalarını yetiştirmek ve yağmur suyunu hasat etmek gibi ekolojik uygulamaların örneklerini geliştirerek çalışmalarına başladı. Kokopelli şehirde herkese ekolojik uygulamaların mümkün olduğunu göstermek için kuruldu. Basitçe akademik olarak neler yapacağımızı, belki teorik olarak neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Ama bunları yaparken bazen imtina ediyoruz, bazen korkuyoruz, acaba olur mu diyoruz. Bazen de akar mı, kokar mı? Yani şüphelerimiz var. Biz kendi yolculuğumuzda bunları deneyimlemek için bir alan oluşturarak başladık ve aslında olabileceğini gördük. Çalışmalarını yaygınlaştırabilmek ve etkisini daha da arttırabilmek amacıyla Yaşam İçin Toprak Derneği'ni de kuran Elif ve Yasemin okullarda da çalışmalar yürütüyor. Kendine Yeten Okul Bahçeleri projesiyle öğretmen ve öğrencileri şehir hayatının içinde kendi gıdasını üretmekle, kompostunu oluşturmakla ve yağmur suyu hasadı yapmakla tanıştırıyor. İlk olarak Şubat depremi sonrasında Antep bölgesinde eğitimcilerle ve çocuklarla çalışarak bir araya gelerek ekolojik rehabilitasyon programı hazırladık. Doğanın iyileştirici gücünden yararlanacak bir perspektifte bir eğitim içeriği hazırladık. Akabinde de Kendine Yeten Okul Bahçeleri projesini başlattık. Birçok öğrenci apartmanlarda yaşadığı için birçok çocuk neyin nerede yetiştiğini bilmiyor. Domatesin ağaçta yetiştiğini zanneden öğrencilerimiz vardı. Çünkü hiçbir şekilde bitki yetiştirme, bahçe bunları bilmedikleri için biz de bu işin en iyi öğrenilebilecek yerin okul olduğunu düşündüğümüz için bu projeye katıldık. Öğrencilerimiz bu projeyle beraber sorumluluk duygularını geliştirdiler, koruma duygularını geliştirdiler. Kendi bahçelerinden çıkan her bir bitki tanesinde mutlu oldular. Elif ve Yasemin daha yaşanabilir bir dünya umuduyla çıktıkları yolda deneyimlerini kendi hayatlarında, evlerinde, mahallelerinde ya da çalışma alanlarında uygulamak isteyen kişilerle paylaşıyorlar. Bu kapsamda kurumlarla işbirlikleri yaparak kurum bünyesinde kent bostanları kurulması, sürdürülebilir yaşam atölyeleri gerçekleştirilmesi gibi çalışmalar yapıyorlar. Bazı şirketlerde bahçe kulübü kurduk ve bahçeleri ofislerde bile hayata geçirebileceğimizi, kentte gıda yetiştirmenin her yerde mümkün olduğuna dair projeler hayata geçirdik. Bizler bahçecilikle alakalı işler yapmıyoruz ama hem kendimize nefes alacak bir alan yaratmak istedik hem de bu doğanın dönüşümüne bizzat katkı sağlamak istedik. Burada en güzel olan şey bahçe alanında hiyerarşi yok. Hiçbir şekilde bulunduğunuz ünvan önemli değil. Nereden mezun olduğunuz da önemli değil. Üretim alanında çalışan birisiyle masa başında çalışan ekip aynı anda kazma küreği eline alarak o bahçe alanına girdi. Ve aslında hiç hayal edemeyeceğimiz üretim alanında, sanayinin göbeğinde enginar yetiştirdik. Elif ve Yasemin iklim acil durumunu hepimiz yaşarken her birimizin elinden geleni küçük ya da büyüklemeden yapabileceğine inanıyor. Birlikte inisiyatif aldığımızda sürdürülebilir bir yaşamın mümkün olacağını savunuyorlar. Bizim eğitimlerimize katıldıktan sonra pek çok kişide şunu gördük. Birincisi daha farklı bir şey yapmak konusunda, harekete geçmek konusunda daha motive olduklarını gördük. En basitinden alışverişlerini artık süpermarketler yerine gıda topluluklarından alarak üreticiyi desteklemeye dertlenen bir topluluk oluştuk. Dolayısıyla bütün bu eğitimlere katılan kişilerde en büyük etkimiz bence tüketim alışkanlıklarına farklı bir gözle bakmak ve bununla ilgili harekete geçmek oldu. Elif Oğuzbal Çatıkkaş ve Yasemin Kırkağaçlıoğlu bugüne kadar 5000'e yakın kişiye ulaşan çalışmalarıyla şehirlerde ekolojik merkezlerinin artması, doğayla uyumlu yaşamı teşvik ederek sağlıklı bireylerin yetişmesi ve daha yaşanabilir bir dünya hayaliyle yola çıktıkları Kokopelli şehirde ile iklim acil durumuna dair harekete geçti ve kolay kolay unutulmayacak kocaman bir fark yarattı.